Merhaba Kadınlar Sitesi üyeleri. Ben örgü admini Hatice. Bugün sizlerle patik yapacağız arkadaşlar. İnci süslemeli, şöyle kristal iple süslenmiş patik yapacağız. Bunun için arkadaşlar siyah patik ipim var. Pembe ve yeşil olarak da kristal ipim var. Bunu süslemek amacıyla şu önlere lale yapmak için kullanacağız. Bir dizi beyaz incim var arkadaşlar. O inciyi siyah ipime geçirdim. Şu şekilde onu geçirdim. Bir diziden bir çetik oluyor. Bu yüzden 2 dizi almak zorundayız. Ve 2,5 numarada şişim var arkadaşlar. Şişlerim ince ama patik güzel olması için ince şişler örülmesi lazım. O yüzden 2,5 tercih ettim ben. Şimdi arkadaşlar bu patik biraz büyük. 39 numara kişinin ayağına göre oldu. Ben şimdi sayılarını başlayacağım. Eğer hani daha küçük yapmak istiyorsanız siz yorumlarda sorabilirsiniz. Ben oradan da yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar bu patiğimize başlayalım. Patiğimize şuradan başlıyoruz arkadaşlar. 27 ilmekle başlayacağız. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi düz olarak 2 tane şişimin üzerine 27 ilmek şöyle örerek başlıyorum arkadaşlar. Bu sefer düz bir başlama kullanacağız. Normalde yeleklerde falan daha farklı ilmek atıyorduk. Bu sefer düz olarak atacağım ilmeklerimi. Çünkü zaten şurası dikişe gidecek. Bu başladığımız yerde dikişe gideceği için düz olarak başlayalım. 27 ilmek başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi daha küçük yapmak isteyen 25 ilmek, 23 ilmek yapabilir. Biraz büyük bir patik bu. İncilerimizi de arkadaşlar ipimize takmayı unutmayın. Bir diziyi komple geçirdim ben. Yeri geldikçe incilerimizi de kullanacağız. Zaten bir dizi anca yetiyor bir patiğe. İlmeklerimi sayayım ben. 23 olmuş. Devam edelim. 24 27 ilmek attım. Şişin birini çıkarttım. Ve haraş olarak örmeye başlıyorum arkadaşlar. Patiğimizin her yeri haraş olarak örülecek arkadaşlar. Lale kısımları her yeri hep haraş öreceğiz. Hiç başka örgü kullanmayacağız. Şimdi ilk önce bir sıra bir diş haraşa gidip geleceğim. İkinci sırada boncuk koymaya başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi burası dikişe gideceği için ilk sıra boncuk koymuyorum. İkinci sırada haraş örerken boncuk koymaya başlayacağım. Başa kadar gideyim. Tekrar bu başa geri geldiğimde boncuk koymaya başlayacağım arkadaşlar. Şurayı ben bir öreyim. Arkadaşlar 27 ilmeğimizi bir sıra gittim, bir sırada geldim. Şimdi arkadaşlar 2 ilmek örüyoruz kenardan. Bir tane inci buraya bırakıyoruz şu şekilde. 5 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek ördüm. Buraya da incimi bıraktım. Şimdi haraş örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Başa kadar haraş öreceğim ve gidip geleceğim. Aslında yapımı kolay bir patik. Biraz hani şu ön kısımdaki iplerle uğraşacağız. Ama güzel ve hoş bir patik çıkacak sonuçta. İncili gayet de güzel oluyor. Şimdi döndüm. Tekrar bu örgünün arka kısmında hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece haraş örüp geçiyoruz. İncilerimizi örgünün ön yüzünden koyacağız her zaman. Burayı hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Haraşo. Burada haraşo var zaten. Bir şey yok. Örneklerde gayet yavaş. Tekrar göstereceğim sizlere. Şimdi döndük arkadaşlar. Burası şimdi inci koymayacağız. Bir dahaki sıraya inci koyacağız. Bir diş haraşa koyacağız. Bir diş de koymayacağız. Yani 3 sıra koymadan geçeceğiz. 4. sırada koyacağız. Öyle söyleyeyim. Şimdi buraya inci koymadan geçiyorum arkadaşlar. Ağız kısım burası. Şimdi burayı şu baklava desenin olduğu yer. Bu incinin hem sağına hem soluna
tekrar inci koyacağız. Şöyle ipten inci getireyim ben arkadan. Şöyle bir tane inci koyduk. Arada 2 ilmeğimiz var arkadaşlar. 2 ilmek ördük. Bir inci daha koyduk buraya. Baklava şeklinde açacağız böyle kenara doğru. Tekrar haraşo örerek devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar. Ben bir gideyim bir geleyim, tekrar inci koyarken göstereceğim sizlere. Arkadaşlar deminki sırada inci burayı koymamıştık. Şimdi bu sefer inci koyacağız. Kenardan 2 ilmek örüyorum yine. Bir tane inci bıraktım buraya. Burada kenarda hep 2 ilmek olacak. Ağız kısım burası. Şimdi devam ediyorum tekrar örmeye. Şimdi arkadaşlar bakın baklava dilimi gibi şöyle açılıyor. Birer ilmek arayla açıyoruz baklavamızı. Şimdi buraya bir tane inci bırakıyorum. Orta yerde 4 tane ilmeğim var. Bir önceki sırada 2 tane vardı. Şimdi 4 tane var. 4 ilmek örüyorum. Bir tane inci bırakıyorum buraya. Şöyle göstereyim elimle de. Bakın bu şekilde baklavalarım açılmaya başladı. Tekrar haraşo örüp gidip geliyorum arkadaşlar. Tekrar ondan sonra ortadaki incileri koymayı göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar 4. sıradayız. Baklavanın tam ortasındayız. Şimdi burada inci koymayacağız arkadaşlar. Bir dahaki sıraya inci koyacağız. Şimdi burayı haraşo örerek geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ortasına bakın, şurada 4 tane ilmek ördüm. Ortasındaki tam baklavanın ortasına bir tane inci bırakıyorum. 1 2 3 3 ilmek ördüm. Tam baklavanın ortası burası. Ortaya da bir tane koydum. Tekrar 3 ilmek öreceğim. Bir tane daha kenara koyacağım. 3 ilmek ördüm. Bir tane de kenara koydum arkadaşlar. Şimdi yarım örneğimiz oldu. Gayet hani buraya kadar kolay. Şöyle göstereyim elimde de. Bu da alta gitti. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu yarım örnek oldu. Bunlardan 4 örnek yapacağız arkadaşlar. 4 örneği öreyim. Ben size öndeki lalelerin yapılışını ayrıntılı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizi 4 dilim olarak baklava şeklinde şöyle incilerimizi ördük. Şimdi arkadaşlar çiçekli kısmına geçiyoruz. Örgünün ters tarafından başlayacağız çiçekli kısmını yapmaya. Şimdi arkadaşlar burası alt kısmı, şurası ağız kısmı olacak. Bu alt kısmından 16 tane siyah ilmek örüyoruz arkadaşlar. Hep haraşo olarak öreceğiz. 16 tane siyah ilmeğimizi örelim. Sonra pembemizi başlayacağız örmeye. Pembe çiçeklerimizi yapmaya. 14, 15 ve 16. 16 tane siyahımızı ördük. Şimdi pembe pırıltılı ipimizi buradan takıyoruz arkadaşlar. Şimdi artık 2 ip olacak. Biraz sonra yeşil de takacağız. 3 iple öreceğiz arkadaşlar. Şimdi pembe ipimizle 5 ilmek olarak haraşo olarak örüyoruz arkadaşlar. 5. Şimdi 5 ilmek ördük. Burada ağız kısmında 6 tane siyah ilmeğimiz kaldı. Buradan geriye dönüyoruz. Yine 5 ilmeğimizi pembe olarak haraşo olarak örelim. Burada ip değiştireceğiz. Yalnız şöyle iplerimizi değiştirirken şöyle çapraz olarak değiştirelim arkadaşlar. Orası aralık kalmasın. Şimdi pembe ipimi bıraktım. Burada siyah ipimle örmeye devam ediyorum. Şöyle bir ilmek ördüm. Bir tane boncuk bırakıyorum arkadaşlar buraya. Şimdi başa kadar siyahlarımı örüp geriye geleceğim. Yine haraşo örüyorum arkadaşlar. Siyah ipimle. Döndüm. Tekrar siyah ipimle örmeye devam ediyorum. Boncuklarımız hep siyah ipimize takılı olacak. Pırıltılı iplerde hiç boncuk bırakmayacağız arkadaşlar. Şimdi pembemize geldik. Pembemizin ilk ilmeğini siyah olarak örelim arkadaşlar. Şimdi pembemiz yukarıya doğru birer ilmek kayacak.
Şimdi pembe ipimize geçtik. 5 ilmek yine pembe öreceğiz. 4 tanesi pembeden. Bir tanesi de ağız kısmına doğru bu şekilde kayıyoruz. Bir ilmek aldık. Burada 5 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Döndük. Bu pembe çiçekler hep 5 ilmek olacak. Tekrar döndük. Haraşo olarak yine burayı örüyorum. Şimdi pembe ipimi arkaya alıyorum. Bakın siyah ipimi getiriyorum. Yine böyle çapraz getiriyorum buraya gelirken. Orasının delik olmaması için. Siyah ipimle öreceğim. Yine arkadaşlar bir ilmek ördüm. Buraya bir boncuk bıraktım. Aşağıya doğru hep haraşo şimdi. Döndüm. Tekrar alt kısımdayız. Siyah olarak örüyorum. Evet, yine pembeye kadar ördüm. Buradan yine pembenin bir ilmeğini siyah olarak ördüm. Yukarıya doğru öreceğim. Bakın bu ipini de şöyle zaten attım. Şimdi pembeye geçiyorum örmeye. Arkadan da çaprazlayalım iplerimizi. Orası hiç aralık olmayacak. Bakın bittiğinde göreceksiniz siz de. Şimdi 5 ilmek yine pembe ipimle örüyorum. Ağız kısmına doğru yavaş yavaş bakın ilmeklerimiz yaklaşıyor. 5 ilmek oldu. Döndüm arkadaşlar. Şöyle arkaya atarken öne de siyah ipimi öne aldım. Çapraz olarak aldım yine arkadaşlar. Şimdi siyah ipimi öreceğim. Buradan da bir boncuk. Yine bir ilmek örüyorum. Bir boncuk bırakıyorum buraya. Aslında patiğin hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Biraz hani çiçek sıraları önemli. Şimdi yarım çiçek yapacağız. Sonra yeşil yaprağa geçeceğiz. Bu 2 sıra daha pembe öreceğim. Sonra yeşil alttaki yaprağı yapacağız. Yaprak da aynı bu pembe çiçeğimiz gibi olacak. Tekrar döndük. Yine bir ilmek kaydım buradan. Şimdi siyah ipimi bıraktım. Pembe ipimle örüyorum. Ben özellikle bu pembe ve yeşili pırıltılı seçtim. Şöyle göze çarpsın. İncilerle güzel olsun diye. İsterseniz düz iple de yapabilirsiniz. Bu ipi sevmeyenler, bu iple örmek istemeyenler. Ama görünüş olarak da çok güzel duruyor bu iplerde. Yine 5 ilmeğimi pembe ördüm. Pembeyi arkaya, siyah ipimi öne aldım. Dört sıra oldu arkadaşlar. Buraya yine bakın boncuk bırakıyorum. Bir ilmek ördükten sonra boncuk bıraktım. Tekrar gidip gelip aynı şekilde yapacağım. Şurada kenarda 2 ilmek kalacak. Şurayı ben 5'e tamamlayayım. Yaprak yapmayı da göstereyim size. Şimdi arkadaşlar pembe lalemizi tamamladık. 5 diş haraşo oldu burası. Burası bitti. Şimdi arkadaşlar yeşile öreceğiz. Şimdi önce şurayı ördük. Şimdi bu yeşil yaprağı yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan geriye döneceğiz. Şimdi orayı da göstereceğim ben size.
Şimdi patiğin yine alt kısımdayız. Döndük, ters tarafındayız. 9 ilmek siyah öreceğiz arkadaşlar. Siyah ipimizle 4 5 6 7 8 9 siyahımız var. Şimdi buraya yeşil ipimizi ekliyoruz arkadaşlar. Yaprak yapmaya başlıyorum oradan. Patik kolay ama yaprakların ve çiçeklerin sıraları var. O sıralarını takip ettikten sonra çok kolay bir patik aslında. Şimdi size biraz karışık gelebilir. Nereden yaptın, nereden döndün falan diyeceksiniz siz de. Ben size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar yeşil ipimizle yine 5 ilmek görüyoruz. Yaprağımız da aynı çiçek gibi olacak. 5'er ilmekten 5 diş haraşöyle yapacağız. 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane yaprağımızı ördük arkadaşlar. Buradan dönüyoruz. Bu sefer yukarıya geçmeyeceğiz. Bu alt kısmın geniş olması için yapıyoruz buradan dönmelerimizi. Ayağımıza uysun, otursun diye. Yine 5 ilmeğimizi yeşil yaprak olarak ördük. Yine arkadaşlar işlem aynı. Yeşil yaprağımızı ipini arkaya alıyorum. Siyah ipimizi çaprazlayıp şöyle aldım arkadaşlar. Bakın dönüşlerde hiç aralık olmadı. Çaprazladığınızda gerçekten güzel oluyor. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar siyah ipimizle örmeye. İşlem yine aynı. Bir ilmek siyah ördüm. Bir tane boncuk bıraktım. Kalan ilmeklerime örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Döndüm. Yine aynı şekilde haraşo olarak patiğimiz komple haraşo, zaten haraşo olarak örülüyor. Yaprağımız yukarıya doğru kayacağı için buradaki yeşil ilmeği siyah olarak örüyorum. Siyah ipimi bıraktım. Yeşil ipime geçtim. Yeşil ipimle 5 ilmek öreceğim arkadaşlar yine. 4 5. Yukarıya doğru birer ilmek kayıyoruz. Şöyle. Yine çaprazladım burayı. Bunu her seferinde söylüyorum. Sıkılmayın, karıştırmayın diye söylüyorum. Çünkü ben de karıştırabilirim. İlk ilmeğimi ördüm. Bir tane boncuk bıraktım arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum. Yine döndük. Aynen devam arkadaşlar. Bu alttaki yeşilleri de yaptığımızda zaten alt kısmı genişlemeye başlayacak. Patik olma yolunda ilerlemeye başlamış olacak, yani alt kısmı büyüyecek. Bu ilmeklerim hep yeşillerde, pembelerde 5'er ilmek olacak arkadaşlar. Çiçeklerin ve yaprakların yapılışları aynı. 5'er ilmekten 5 diş haraşayla. Yine siyah ipime geçtim. Bir ilmeğimi ördüm ve boncuğumu bıraktım. Şöyle göstereyim elimden göremeyenler için. Bakın burası genişlemeye başladı, alt kısmı. Şimdi arkadaşlar yaprağımız bu şekilde olacak. 3 diş araş oldu. Şurayı ben 5'e tamamlayayım. Sonra ikinci yaprak yapımını da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar 5 sırayla çiçeğimizi yaptık. 5 sırayla da yaprağımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar komple başa kadar bütün ilmeklerimizi siyah örüyoruz. Dönüşte aralara boncuk koyacağız yine. Şimdi başa kadar
Bütün ilmeklerimi bu sefer öreceğim arkadaşlar. Araya bir siyah çizgi atacağım. Yani yaprakların ve çiçeklerin arasında bir çizgi olmuş olacak. Sonra yaprağımızı yapacağız. İlk önce yaprağımızı tamamlayıp sonra pembe çiçeğin kalanını devam edeceğiz arkadaşlar. Pembe ipimi hiç koparmayacağım. Pembe ipim orada duruyor. Yeşil ipi kopartarak ördüm ben. Diğer patiği örürken de. Bakın boncuklarımı da şöyle ara ara geçirdim. İpimi geriye doğru çekerken. Yeri geldiğinde boncuklarımı öyle koyuyorum yani. Şimdi döndük arkadaşlar. Buraya 2 ilmek ördüm. Pembe çiçeğin ucuna bir tane boncuk bıraktım. Buradaki 5 ilmeği ördüm. Bir tane de şu pembe çiçeğimin uç kısmına bir boncuk da buraya bıraktım arkadaşlar. Bir tane de boncuk buraya bırakıyorum. Tam yeşil yaprağın başlangıcına. Orası da boncuklu olsun. Bir tane de bu yaprağın bitimine boncuk bıraktım. Şimdi başa kadar ilmeklerimi siyah örmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar önce şu pembeyi ördük. Sonra bu yeşil yaprağı yaptık. Şimdi bir tane daha yeşil yaprak yapacağız arkadaşlar. Şimdi döndük yine buradan. Şurayı sayayım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10. 13 ilmek örmüşüm arkadaşlar. 13 ilmek siyah ördüm. Şimdi siyahı bırakıp tam yaprağın şuradaki aynısından buraya da bir tane daha yapacağım. Şimdi 5 ilmeğimi yeşil olarak yaprak olarak örüyorum arkadaşlar yine. Yapraktan yine dönüyorum arkadaşlar. Yukarıya gitmek yok. Bu yaprağın bittikten sonra yukarıya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi 5 ilmeğimi ördüm yine. Yine siyah ipimi aldım. Şöyle yeşilin arkasından geçireyim. Evet. Böyle daha iyi oluyor. Yine bir ilmek ördüm. Ve bir tane boncuk bıraktım arkadaşlar. Devam ediyorum kalan ilmeklerimi siyah örmeye. Şimdi arkadaşlar bu sefer yaprağı aşağıya doğru kaydıracağız. İlkinde yukarıya doğru kaydırmıştık. Şimdi aşağıya doğru yaprak birer ilmek kayacak. Demin 13 ilmek vardı siyah. Şimdi 12 ilmek ördüm arkadaşlar. Buradaki siyah ilmeği de yeşil öreceğim. Birer ilmek yaprağım aşağıya doğru kayacak. Evet, buna bakın. Siyahı yeşil olarak ördüm. 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm arkadaşlar yine. Kenarda bir tane yeşil kalacak bu sefer de. O bir yeşili örmeyeceğiz. Yeşiller hep 5 ilmek olacak. Buradan döndüm arkadaşlar. Beş ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar siyah ipimi geçiyorum. Yine bir ilmek ördüm. Bir boncuk bıraktım.
sefer 11 tane siyah ilmeğim olacak arkadaşlar. Buradaki siyah ilmeklerim her seferinde birer ilmek azalacak. Yeşilleri aşağıya doğru birer ilmek kayacağız. Evet. Bakın bir siyah ilmeğim kaldı. Onu yeşil olarak öreceğim. Bir, iki, üç, dört, 5 tane yeşil ilmeğim var. Kenardaki yeşiller kalıyor arkadaşlar. Döndük. Bu 5 ilmek üzerinden hesaplarsanız kesinlikle yanlış olmayacaktır arkadaşlar. Yeşiller ve pembeler hep 5'er ilmekten olacak. Yine yaprağın ucunda her seferinde arkadaşlar bir ilmek örüp bir boncuk bırakıyorum oraya. Yine döndük. Siyah ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İlmek. Evet, burası her seferinde dediğim gibi birer ilmek azalacak. Şimdi bakın burada bir siyah ilmek var. Bunu örmeden yeşile başlayacağım. Yani o ilmeği yeşille öreceğim. 2. Bakın buradan sayarsanız hiç zorluk çekmeyeceksiniz. 3 yeşil, 4 ve 5 ilmek yeşil oldu. Bu kenardakiler duruyor arkadaşlar. Döndük. Yine ipimin birini bırakıp birini alıyorum. Yaprağım bitince şöyle patiyi yere koyup göstereceğim size. Bir sıram kalmış. Bu yaprağım bittiğinde bu yeşil ipi keseceğim arkadaşlar buradan. Arası epey var. Oradan oraya ipi uzatmayacağım ve bu taraftan yeniden bağlayacağım. Pembeyi hiç kopartmayacağım ama yeşil ipimi keseceğim buradan. Evet. Yine bir ilmeğim kaldı. Burası 9 ilmek arkadaşlar. Şu yaprağa başlarken 9 ilmek siyah örüp başlamıştık. Bu da sonuncu sıramız yaprakta. 9 ilmeğimiz kaldı burada. Tekrar yeşil ipimize geçtik. Yine 5 ilmek üzerinden arkadaşlar. 5. Yine bir ilmeğimi ördüm ve boncuğumu bıraktım arkadaşlar buraya. Şuraya bir siyah atayım göstereyim. Şimdi arkadaşlar ilmeklerimizi yaprakların olduğu kısmı siyah ipimizle yukarıya doğru haraş örerek çıkıyoruz. Başa kadar gitmeyeceğiz tabi. Şu an yeşil yaprağımız bitti. Üstteki pembe çiçeğimizi yapacağız artık. Bütün ilmeklerimi siyah ördüm.
burada 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Şimdi o 7 ilmekten pembe çiçek yapmaya başlayacağım. Şöyle koyayım, göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle yeşil yaprağımı yaptım. Yapraklarım bitti. Şimdi şu pembe çiçeğin aynısını buraya yapacağım. Bir pembe çiçek, 2 tane yaprak, bir pembe çiçek olmak üzere. Şimdi arkadaşlar yeşil yaprağımızı bitirdik. Buradaki pembe çiçeğimizi yapacağız. Burada 7 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi 7 ilmeğin 5 tanesini pembe olarak öreceğiz. 5 ilmek ördük. Kenarda 2 ilmeğimiz kaldı. Onlar duruyor arkadaşlar. 5 ilmekten döndüm. Yine haraş olarak şimdi pembe ipimizi bıraktık. Siyahımı alıyorum yine. Yine ilk ilmeğimi ördüm. Siyah olarak bir tane boncuk bıraktım. Şimdi aşağıya kadar komple siyah örüp geleceğim arkadaşlar. Yeşil yaprağımı bitirdim. Burada bakın ipimi kestim. İplerimi altına sakladım orada. Güzel tığla bitirdim orayı. İplerimi de sakladım. Şimdi döndüm. Yine komple yukarıya kadar siyah ilmek, siyah iple öreceğim ilmeklerin hepsini haraş olarak. Şimdi arkadaşlar pembe çiçeğimi aşağıya doğru kayacak bu sefer. O yüzden burada siyah bir tane ilmek kalıyor. Ve onu pembe ipimle örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Kenarda bir tane pembe ilmeğim kalacak arkadaşlar. Onu örmüyorum. O ilmeği örmeden dönüyorum. Yaprağımı aşağıya doğru kaydıracağım. Şimdi pembe ipimi bıraktım yine. Siyaha geçiyorum. Her zamanki gibi burasını çaprazladım. Yine sıkıştırıyorum orayı. Bir ilmek ördüm. Bir boncuk bıraktım. Ve aşağıya kadar komple siyah olarak öreceğim. Buraya arkadaşlar çabuk çabuk geçmeye çalışıyorum. Vaktinizden almamak için. Burasını siyah haraş olarak örüyorum. Evet, geldim. Sonunda bir tane siyah ilmeğim kalacak. Onu pembe öreceğim arkadaşlar. Çiçeğim aşağıya doğru bakacak bu sefer. Aşağıya doğru birer ilmek kayacak. Dediğim gibi hep 5 ilmek üzerinden gidersiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmadan gayet kolaylıkla örebilirsiniz patiği. 5 ilmek ördük. Kenarda 2 tane pembe kaldı. O pembeleri örmeden dönüyorum. Yine bir ilmek örüyorum ve bir boncuk bırakıyorum.
Bakın yaprağımın 3 diş haraşosunu yaptım. 2 sıra, 2 diş kaldı. Patiğimin de alt kısmı yuvarlanmaya başladı artık. Sürekli alt kısmını ördüğümüz için patik olduğunu belli etmeye başladı. Yani önceden düz bir örgüye benziyordu. Evet, yine bir ilmeğim kaldı siyahtan. Siyah ipimi bıraktım, pembeye geçtim. Evet, 5 tane ördüm. Kenarda 3 ilmeğim var pembe. Döndüm arkadaşlar. Yine bir ilmek ördüm. Bir boncuğu bıraktım. Yine bir ilmeğim var. Pembe ipime geçiyorum. Hep bir ilmek varken pembe ipime geçtim arkadaşlar. Beş ilmek örüp döndüm. Bu çiçeğimin son sırası artık. Yine bir ilmek ördüm siyah ipimle. Bir boncuk bıraktım. Kalan ilmeklerimi siyah olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi pembe çiçeğim bitti. İkinci pembe şöyle yarımdı zaten bu. Yarımı tamamladık. Şimdi bir sıra komple başa kadar siyah olarak gidip geleceğim arkadaşlar ilmeklerimi. Araya bir sıra çizgi atacağız. Başa kadar bütün ilmeklerime gideceğim. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi buraya bir sıra siyah gideceğim. Boncuklarımızı koyarak yine. 2 ilmek ördüm. Pembe çiçeğimin başına bir tane boncuk bıraktım. Şimdi haraş olarak gidiyorum arkadaşlar.
Pembe çiçeğin bitimine de bir tane boncuk bırakacağım. Oraya da bir tane boncuk bıraktım. Şimdi yine pembe çiçeğimizin yarısını yapacağız arkadaşlar. Şu an bir tane çiçek oldu. İkinci çiçeğe başlayacağım. Aynı başladığımız sırayı takip edeceğiz yine arkadaşlar. Şimdi döndüm. Burada 16 ilmek siyah öreceğim arkadaşlar. On 16 tane siyah ördüm. Pembe ipime geçiyorum. Pembe ipi bıraktım. 5 ilmek pembe öreceğim. 5 tane ördüm. Kenarda 7 tane siyah ilmeğim kaldı arkadaşlar. 7 ilmekten dönüyorum. Şimdi pembe ipimi bırakıp siyaha geçeceğim. Yine bir ilmek ördüm. Bir boncuk bıraktım. Komple aşağı kadar siyah örüp geri geleceğim arkadaşlar. Şimdi bu sefer pembemizi yukarıya doğru kayacağız arkadaşlar. Birer ilmek kaydıracağız örürken. Burada 16 tane siyah ilmeğim vardı. Şimdi bir tane daha siyah örüyorum. 17 siyah ilmeğim oldu arkadaşlar. Yukarıya, dediğim gibi yukarıya doğru birer ilmek kayacağız. Şu pembe ipler ama hiç değişmeyecek. Onlar 5 tane pembe ilmek olacak. Ya aşağıya doğru kayacak ya yukarıya doğru kayacak. O 5'i takip ettikten sonra hiçbir şekilde yanılmazsınız arkadaşlar. 4 ve 5. ilmeği yukarıdan yukarıya doğru kayıyoruz. Siyah olarak, pembe olarak ördük. Ve döndük. Çiçeğimiz yukarıya doğru kayıyor artık. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anda yaptığım işlem, ilk başta yaptığım çiçeği yapıyorum. Şu baştaki yaptığım çiçeğin aynısını buraya yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şuraya kadar bir örnek oldu. 3 örnekten olacak patiğimiz. Şöyle göstereyim. Şu 2 pembeyi yaptık. Şu 3. pembeye başladım arkadaşlar ben. Bu 3. pembeyi yaptıktan sonra bu 2 yeşili yapacağız. Sonra bu pembeyi yapacağız. Şu pembeyi yaptıktan sonra da şu yeşillerimizi yapacağız ve en son pembe yapıp bitireceğiz arkadaşlar çiçeklerimizi. Eğer yapamadıysanız videoyu tekrar başından seyrederek yapın. Şu 3. çiçekle 1. çiçek aynı. 1, 3 ve 5. çiçekler aynı. 2, 4 ve 6. çiçeklerde aynı yapılışları. Yeşiller de aynı şekilde yapılacak arkadaşlar. Bu şekilde 2 pembe çiçeğin arasına bir tane yeşil koyarak 3 örnek yaparak arkadaşlar şu patiğimizin burun kısmını tamamlayalım. Sonra bu bitiriş kısmını da göstereceğim ben sizlere. Evet arkadaşlar, patiğimiz bakın bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi sıralamayı ben şöyle tekrar anlatayım size. Önce şu pembe çiçeği yaptım. Sonra bu yeşillerin ikisini yaptım. Sonra bu 2 pembeyi yaptım. Sonra bu yeşilleri sırayla. Sonra 2 pembe ve 2 yeşil yaptım. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Böyle gelip giderek değil yani. Yeşilleri yaparken buradan geriden döndüm. Pembeleri yaparken buradan döndüm. Yani 1, 3 ve 5. çiçeklerimiz aynı. 2, 4 ve 6. çiçeklerimizde yapılışlar aynı. Bu şekilde patiğin ön kısmını tamamladık arkadaşlar. Şimdi aynı buradaki gibi baklava şeklinde incilerimi dizerek gideceğim. Şimdi bunun için arkadaşlar yine 2 ilmek öreceğim. Bir boncuk bırakacağım buraya. Şöyle 2 ilmek ördüm.
Bir boncuk bıraktım. 5 ilmek daha öreceğim. Bir boncuk bırakacağım. Oraya da baklava dilimine başlamış olacağım. Bu şekilde bir tane de buraya boncuk bıraktım. Bir dahaki sefere buradaki boncuğun sağına ve soluna boncuk koyacağız. Şurada ortada 2 tane ilmeğimiz olacak. Buradakinde 2 diş haraşo. Arada bir diş haraşo boncuk koymayacağız. İkinci dişte boncuk koyarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane baklava dilimi olana kadar patiğimizi devam edeceğiz. Sonra bitirip altını ve yanını dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizi yaptık. Buradan itibaren 4 baklava incilerimizi tamamladık ve patiğimizi diktim arkadaşlar. Bu patiğin arkasını düz olarak bitirdik ve düz olarak diktik. Normalde patikleri şöyle kapatıyorduk ama bunda öyle bir şey yapmadık. Bunu düz olarak bitirdik. Alt kısmı ve yanı dikişli oldu. Arka kısmı dikişli oldu arkadaşlar. Şimdi oyalayacağız patiğimizi. Bunun için arkadaşlar pembe ipimizle şöyle elimizde hazırlayalım. İsterseniz yeşil de yapabilirsiniz. İsteyen siyah da yapabilir. Ben pembe biraz daha canlı renkli olmasını istediğim için pembeden yapıyorum. Şöyle battık pembe ipimizle. Bir zincir ördüm. 2 ilmek ileriye battım arkadaşlar. 4 tane zincir örüyorum. Şöyle geriye doğru pembe ile siyahın arasına battım. Tekrar bir zincir ördüm. Şöyle 2 ilmek ileriye battım. Yine 4 tane zincir. Şöyle geriye doğru pembeden yaptığımız zincirle siyah patiğimizin arasına battık. Yine bir zincir. Dediğim gibi isterseniz yeşillikle de yapabilirsiniz. Hatta siyah iple yapıp boncuk bile koyabilirsiniz. Yani ağız kısmında boncuklu olmasını isteyenler. İsteyen böyle pembeden de yapabilir. Artık o sizin zevkinize kalmış. Devam ediyorum arkadaşlar. 4 zincir ördüm. Geriye doğru battım. Tekrar bir zincir ördüm. 2 ilmek ileriye battım. Sık iğne olarak batıyorum. Hiç trabzan yapmıyorum arkadaşlar. 4 zincir örüp geriye doğru yine sık iğne olarak batıyorum. Bu şekilde pembe canlı canlı patiğin etrafına dolaşacağız arkadaşlar. Zaten renkleri de çok canlı pembe ve inci süslemeli. Bayağı şık bir patik oldu. Şöyle patiği daha da küçük yapmak isteyenler arkadaşlar, şu patiğin başlama noktasında şuradan başlayabilirler. Şöyle yapabilirsiniz. Yarım örnek küçültebilirsiniz patiği. Bu 39 numara ayağı olacak bir patik. Daha küçük yapmak isteyenler şuradan başlayabilirler incilere. Şöyle yapabilirler. Önünü yine aynı yapın. Yalnız şuradan biraz kısaltın. İlmeklerimizden de birkaç ilmek eksik yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi şişinizi 2,5 numara yapın. İnce olsun örgüsü. Zaten bu haraşo açılacaktır. İnce şişle örmeyi tercih edin arkadaşlar. Patiğiniz güzel olacaktır. Şimdi ben ağız kısmının süslemesine devam ediyorum. Sorularınız da varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben sizlere oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Genelde iplerim ve daha küçük, daha büyük nasıl yapabilirsiniz diye soruyorsunuz. Oradan da yardımcı olurum. Başlığın altında açıklama bölümünde de iplerimi oraya yazıyorum. Hangi marka ip kullandığımı, kaç gram ip gittiğini ve tığ numaramı, şiş numaramı eğer neyle ördüysem açıklama bölümüne de oraya da yazıyorum arkadaşlar. Başlığın altındaki açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Arkadaşlar ben şurayı oyalayıp patiğin bitmişini de göstereceğim tekrar sizlere. Arkadaşlar inci süslemeli patiklerimiz de hazır. Ağız kısmına oyalarını da yaptık. Şöyle gayet güzel pembeden şıkır şıkır incili çok hoş patiklerimiz oldu. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın.
Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.